Dear audience, hello. Our guest is Mr. Pascal Bi da Koyagbele, the Minister of State responsible for strategic investments in Central African Republic. Hello, Mr. Hello. Minister. Hello, how are you? Thank you. We are very happy to welcome you in our studio. I'm very happy to be there also. Thank you very much. First of all, can you explain your global commercial projects? Global commercial projects, we've got, the President Todera has got the ambition to transform our country. We've got everything, God gave us everything. Water, good land, all type of strategic mineral resources. We just have to transform it, and locally with the experience of all people all over the world. And the President now is focused on Turkey for business people, engineer, and also different type of investor to come with us, and now to transform all these resources, all these opportunities that God gave to us. So it's for that we are here. Sayın Bakan, öncelikle hoş geldi. Burada Türkçe bölümlerinde ben yapayım ki genel kapsamlı olsun. Lütfen iletin. She said again, welcome. Okay, thank you very much. Türkçesini de ben izleyicilerimize söyleyeyim ki izleyicimiz daha fazla olsun. Okay. Söyleyin She will lütfen. explain in Turkish, and she would like to understand all the audience in Turkish as well. Okay. Efendim, Orta Afrika ülkesinin stratejik yatırım bakanını ağırlıyoruz. Aynı zamanda TODERA'nın ülkesi. TODERA, Orta Afrika demokrasinin ülkesi, bağımsızlığın ülkesi, güvenin ülkesi ve böyle bir ülkede'nin Sayın Bakan 2 numaralı ismi olarak stüdyomuzda ağırlıyoruz ve TODERA'nın ülkesi olarak anılan Orta Afrika'da TODERA'nın almış olduğu kararlarla dikkat çeken bir ülke. Nasıl olduğunu şimdi Sayın Bakan'a soracağız. Lütfen siz de tercüme eder misiniz bunu? Tabii. She said Africa is the symbol, TODERA'nın ülkesi. the country of TODERA, and it is the symbol of the freedom, democracy. It's very important for our country as well, and we are very happy to be with you in our studio. Ve kendisini TODERA, halkın demokrasi ve kalkınma reformlarına çok dikkat çekmiş, 2016 yılından beri halkı arkasına almış bir lider. TODERA is very active to realize the projects, and he has a very big support from the people in his country. Hem de Afrika'ya örnek olmuş, vizyonu olan bir lider. He has a vision. He is very visionary leader, and he's very important your leader. Ve şunu da söylemek isterim, efendim Dubai biliyorsunuz El Maktum'un ülkesi. Bütün Orta Doğu'ya hizmet veriyor ve çok popüler oldu. İşte Orta Afrika'nın da yepyeni bir Dubai kuruluyor, Orta Afrika ülkesi. El Maktoum is the leader of Dubai, and the Central Africa is like the Dubai in Africa. Similar. The system is very similar. Sayın Bakan da Afrika ile, Orta Afrika Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki büyük köprüyü kurmak için buraya şereflendirmişler. And the minister came here for construct the bridge between Turkey and Central Africa Republic. Why Turkey? Because we saw this miracle, economic miracle, and this transformation initiated by President Erdogan. You know, President Erdogan is very popular in Africa because he made many things for Africa, and made many things now to implement this bridge between Africa and Turkey. And for us,
Can I translate? Yeah. Okay. Okay, please. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik mucizeleri gerçekleştirdi ve de Afrika'da son derece sevilen, popüler, takdir edilen bir devlet başkanı. Çok teşekkür ederiz. Bizim için de Sayın Cumhurbaşkanımız çok değerlidir. For us as well, our president is very valuable and he's respected. Afrika'nın beyaz Mandela'sıdır. He's the white Mandela of Africa. Yes. A very great man, and for that I'm very happy to be there in the country of Erdogan. İnşallah biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla TODERA arasında bu köklü bağı kurmak için adım atmış, vesile olmuş oluruz. And we hope to create this relationship between our presidents. Yeah. They know each other. When the president TODERA was prime minister, the president Erdogan was also prime minister at the same time. And Aynı anda TODERA başbakanken Erdoğan da başbakandı. Aynı dönemlerde. And when the president Erdogan became president, the president TODERA also became president. So they know each other. They met before in different meeting. So now the president TODERA want absolutely now to do very great thing with his friend, the president Erdogan. Sayın Bakan, umarım bizim Cumhurbaşkanımız nasıl Orta Doğu'nun lideri oldu, sizin Cumhurbaşkanınız da Afrika'nın liderliği için inşallah o konumlarda olur. We hope that, like our president became the leader of the Middle East, and your president will be the leader of the Africa. Africa, yeah. Çünkü Afrika'nın da sembol bir lidere ihtiyacı var. Because Africa has need the symbolic leader of the continent. Biz Kasım ayında heyet olarak In October, we will Burkina Faso, Mali, Gine ülkelerinin cumhurbaşkanlarına randevularımız var. We have appointments with the leaders of this country in October. Yine Sayın Bakan'dan davet alarak Kasım ayında da inşallah Orta Afrika'ya da gideceğiz. Yes. And with your invitation, we will visit the Central Africa in October as well. When we finish this interview, you're going to receive the invitation. İnşallah. Okay. Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bir proje var. İnanılmaz çok zeki bir adam beyefendi. Lütfen söyler misiniz? You are very intelligent and you have a big project. Çok zeki, inanılmaz zeki. Very intelligent and smart. We've got the president is a professor of quantum mathematics. You know, that means a complex mathematics. So before Matematikçi zaten başkanları, yani çok zeki bir insan. Ben o arada şunu söyleyeyim. Şurada bir video açılacak yayınlandığında bu. Sayın Bakan'ın bir projesi var. Gerçekten Orta Afrika'yı ciddi anlamda Dubai haline getirecek müthiş bir proje. Onu izledik. Söylerseniz lütfen ondan bahsettiğini. Okay. She said, you have very big project to convert the Central Africa like Dubai. It's very big project. She Müthiş. saw it the video Süper. and she impressed by the project. yeah. So the president wants this project to be more beautiful than Dubai, and Dubai'den daha güzel diyor. but it's a part of the project. But there's many projects. We've got Octo City is the university city also, which is a huge project. It's going to be the place to be, you know, because the president is a professor of mathematics. So now we want to create a city, a paradise for teacher and also for kids and students. Yeah. So Okay. Some exchange programs. with you exchange have? program, yes. Very good. Okay. And Can I translate? yes, Okay. exactly. Bir üniversite şehri yapacaklar. Zaten başkanları da matematik profesörü. Yani bütün oradaki profesörler, öğretmenler, öğrenciler için bir cennet haline getirecek. Afrika'nın çok ihtiyacı var. Evet. Ve değişim programları var mı diye sordum. Evet var dedi. O da önemli. Kapitalizm çok şey borçlu size.
Söyler misiniz? Capitalism owe you. Eminim ki gelecekte çok eğitimli Afrikalı çocuklar Afrika ile ilgili bir umut ışığı olacaklar. In the future, the well-educated African students or young people will be very important hope for the future of the Africa. Biz de bu projenin içerisinde tuz olmaktan gurur ve onur duyacağız. And we are very proud of being a part of this big project. Yes. In Turkish we say salt. Oh, okay. Yeah, thank you. Sayın Bakan, bu projeyle ilgili çalışmayı hazırlarken bu süreç ne kadar sürdü? How long did it take to create this project? So there's many projects. We've got the Crypto City close to Bangui. We've got the new capital at 80 kilometers from Bangui. So it's going to be the new political capital. We're going also to implement. It's going to be is a village of innovations, and we used to call it the African. A long time you are working on this project. For us, in 15 years we have to finish. 15 years we have to finish all these projects and to implement all these projects. In 15 years, but 15 yıl içerisinde bitireceğiz diyor. How did it take to create this project? İsterseniz ben minicik bir şey hatırlatayım. Efendim, Sayın Bakan'ın söylemiş dediği şey büyük bir reform bir kere. Yani coin'in, yani bu coin'lerin, kripto paraların, ekonominin bir nevi Orta Afrika'nın Liechtenstein'ı, Andorra'sı, yepyeni İsviçre'si, Switzerland'ı yani. İsviçre'sini, düşüncesini yapmak istiyorlar. Bu da müthiş bir reform yani. Tebrik ediyorum. It's a very big reform. The Central Africa will become like Switzerland, the center of crypto as well. Better. Okay. Yeah, Daha better iyisi diyor. İnşallah. Better, inshallah. Better than Switzerland because we're going to offer more advantage to people who are going to be involved, and we already offered more advantage because when you are involved in crypto activities, it's free tax. Zero tax for all type of crypto activities. But we're going to offer some other advantage also. Birçok avantaj sunacaklar. Sıfır faiz olacak, vergi olmayacak. Sıfır vergi. Müthiş bir şey bu. Evet. Büyük imkanlar ve kripto konusunda Nesrin Hanım, bir de çok enteresan bir şey var. Orta Afrika çok enteresan bir ülke. 6 milyon nüfusu var ama etrafında, yani yapılacak projenin karşısında 25 milyon, yani 25 milyon kişi var. Etrafında da yaklaşık olarak 100-150 milyonluk bir kontrol sağlayacaklar. Söyler misiniz? I think 5 million people in Central Africa. 25 milyon. 25 milyonluk bir hacim oluşturacaklar ama geniş çapta 100-150 milyon kişiye bunu ulaştıracaklar. You will create 25 million people volume, but around it there are too many people. So it has a very large potential. Yani bir nevi ekonomi bağımsızlığı mı sağlayacaklar? Will you create freedom for economical? Yes, we're going to create. Yes, we're going to create many free zone area for specific activities, but for crypto, all the countries are free zone for crypto activities. But for some other activities, we're going to create some specific free zone for agriculture, for industry. So in area where there's a good potential and big potential of raw material to transform it with industrial activities, we're going to transform the different area in a free zone. And now you want to attract the best people in the world now in Central African Republic.
to transform and to be part of this. We used to call it the quantic revolution of the President Touadéra. We're going to give you more details about it. Okay. Sayın Bak, Serbest bölge oluşturacaklar. Bu da çok önemli. Çok. Yani serbest bölge oluşturdukları zaman da çok büyük avantajlar sunacaklar. Birçok yatırımcıyı kendilerine çekecekler. Peki bu yatırımcılara ne kadar süreç içerisinde oluşmayı hedefliyorlar? Planlamaların içerisinde süreç ne? In how many years or months do you think that you can reach and the investors can invest in your country? So we used to give us 1 year and 6 months to attract maximum some strategic investor. 1,5 yıl içinde hedefe ulaşmayı planlıyoruz. 1,5 yıl, yani 1 yıl 6 ay dedi. And after we know that people are going to come all over the world now to get these opportunities in Central African republics. I think today there is nowhere where you can find so many opportunities like in Central African Republic. For agriculture, we are 6 million people for a country of 623,000 square kilometers. So that means there's nobody and there is space. And each square meters in this country, there is a problem. Each square meter, there is a big deal that you have to manage. Each square meter, you've got something. If it's not gold, it's going to be diamond. If it's not diamond, it's going to be copper. If it's not copper, it's going to be iron. It's not iron, it's going to be vanadium or rhodium or uranium. Mines, yes, this country, it's amazing. We used to thank God every time to give us. It's too much for us. So that means this was that the president said that we have to share also these strategic resources with our friend, partner, and brothers and sisters. Okay. Yüz ölçümü gayet yeterli fakat nüfus çok az olduğu için yeterli bölge mevcut ve birçok yeraltı kaynakları da var. Çok. O açıdan da çok zengin ve birçok avantaj sunacak bu yatırımcılara. Peki güvenliği nasıl sağlayacaksınız Sayın Bakan? What about the security? How can you manage it? Güvenlik için ne vaat ediyorsunuz? We had problem of security before. Önceden güvenlik problemlerimiz vardı. Because of these mineral resources, these strategic mineral resources, we had this few problems of security. Some countries, some people, we just used to destabilize the country. The state has the mines, right? Or the investors can use the mines Yes. as well, not only the state. No, not only the states. We invited, if, for example, if an investor is interested about a mine, he can come, pays different fees and tax, and now he can exploit. You can take and yeah. you can use, Yes. Evaluate. Exactly, you can export it, and we encourage investor now to transform it. The state give permission. Yes, the state give permission as a license for people to exploit. But if it's for mine, the state has to be shareholders with a minimum of 15%. 15. Ülkeniz darbe riski taşıyor mu? Is there any risk for coup in your country? No, not now. The president. Bunu neden sorduğumu şimdi söyleyeceğim. Why did she ask this question? She will explain. Çünkü Orta Afrika, Batı Afrika'daki gibi mevcut olan daimi değişim içerisinde olan bir ülke değil. Söyleyin lütfen. Central Africa is not like the Western Africa, which has many changements in its. Yönetimi de, yani edindiğim bilgiye göre yönetimi de, halkı da bütünlüğü muhafaza ediyor. Söyleyin lütfen. The management is together, and how do you think about it? About The coup, no risk, you say? we don't. There's no risk for now. There's no risk. Before we had the risk. Why? Because now the president implemented a strong security system, a strong intelligence system, and for this country to be stable,
and to be sure. So that means the president wants got the ambition to secure the country, for this country to be the most safe country in the world in 3 years. So now we are just invest a lot in security, a lot in intelligence also, to secure for people to feel free, comfortable. So the government and the president used to invest a lot in security, and we've got strong partner who used to help us now to secure the country. Ben seyircilerimizin bilmediği bir şey söyleyeyim. Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika'daki doğal yatakları, maden yatakları 6. rezervleri yüksek bir ülke. Söyler misiniz? The sixth country in the world which has a lot of mines in its country. Nüfusa göre de 1 numara. If you compare with the population, it's number 1 in the world. Yeah. You explain. Çünkü nüfusun az olup toprak bütünlüğünün çok yoğun olmuş olduğu bir ülke. Because the population is not too many, and it's Bu da size talepleri arttıracaktır. So the demands will be increased in the future. And Yeah. you said the investors can take the mines and exploit, but they should pay 15% to the state? They should give 15% of shares to the government. Okay. Yeah, to the state, if he wants to 1/5. The president has to reduce it to 10% minimum, but for now it's 15%. So that means 1/5%, and that's So the partner has to private give sector, the private sector. Yeah. Private sector can do it. Okay. Yeah. Bu yeraltı kaynaklarını sadece devlet değil, özel teşebbüs de çıkarabiliyor, işletebiliyor. %10-15 civarında devlete ödemek durumunda. Ama bu çok büyük bir avantaj gerçekten. Çünkü çok büyük maden zenginlikleri var. Özel teşebbüs yatırımcılarına da böyle bir imkan sunuyor. Ben Sayın Bakan'a şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en önemli madencilerin yapmış olduğu bir oluşum var. Türkiye'nin ciddi anlamdaki, yalnızca Türkiye değil, Türkiye Cumhuriyetlerindeki en önemli maden kralları arkadaşlarımız. Söyleyin. The king of mines is her friends in Turkey and Turkic Republicans. Yeah. Hatta ben ziyaret ederken ülkelerini Türkiye'nin en önemli maden kralında onlara misafir getirebilirim. When she visits your country, she will take the most important king of mines to your country as well. Oh, thank you very much. So they are welcome to Bangui. So we are waiting for them. And Sayın Bakan, Türkiye ziyaretiniz ne kadar sürecek? How long will you stay in Turkey? 3 days. 3 days. Yeah. 2 gün, 3 gün sonra gidiyor. Peki, mevcut olan bakanlığınızın yapmış olduğu bugüne kadar Afrika'da çok dikkat çeken reformları var mı? Do you have some reforms which are very important in your country and which was realized by your ministry? Yes, by my ministry, we, in economy, there's something which is fundamental. The bank is the earth of the economy, and the money is the blood of the economy. And in Central African Republic, women used to control 73% of the economy, but they don't have support, the women. So they don't have support, and they don't have financial support, they don't have support of the bank. And after it, you've got the young people, they used also to play a key role in the development of the economy. So now... Women are active in your country? Very active, very active, yeah. Students, young people, not students, but young people. Young people, yes, because the population is very young also. They used to play a key role also in the economy. Kadınlar ve genç nüfus da çok aktif ekonomi konusunda. Peki toprak reformu yapıyorlar mı? Do you realize reform for soil? Yes, for... Yani tarımsal olarak? Tarımsal değil, yatırımcılara
arazi veriyorlar. Do you sell Bu maden olarak the değil. soil? Adam geldi hastane yaptı. Adam geldi okul yaptı. For Bununla example, ilgili. real estate. Yeah. For example, one investor can come to your country and he would like to build a hospital. Yes. Is it possible? It's possible, and the government is going to give to the investor land for free. Yeah. And now we're just going, for free. Oh, Yeah. Ücretsiz olarak veriyor diyor. Çünkü Gelebilirler. birçok Afrika ülkesinin bakanlarınla daha önce sohbet ettiğimde Evet, arazi bu ücretsiz. tabii birçok söyleyin lütfen, birçok Afrika ülkesinin bakanı başbakanıyla daha önce yapmış olduğumuz sohbetlerde de onlar da toprak dilediğiniz kadar yatırım yapın, biz toprağı size hediye edelim, yatırım yapın yeter ki diye söylüyorlar. Aynı şeyleri onlar da yapıyor mu diye sordum. Yeah, okay. She had some conversations with the other African ministries and presidents, and they said that the investors can come their country and they give the land free, and they prefer the people come and invest in their country. And you have the same principle, I think. Yes, we've got the same principle ID, but the advantage is they can give is free tax during 10 years minimum. 10 years. 10 yıl vergi yok. Yeah. And can offer also many advantages, security. So immediately, Güvenliğini sağlıyoruz. so investor arrive, can give them some bodyguard and security for the people to feel. Bodyguard veriliyor ve bu güvenlik için de çok büyük yatırımlar yapılıyor diyor. Ona da bütçe ayrılıyor. Bir bilişim sektörü de çok geliştiriliyor yani güvenlik açısından. Ona da önem veriyoruz biz dedi. Peki, özür dilerim, Nijer için ne düşünüyor? What do you think about Niger? Niger, it's something happened now in Niger. They decide to be free. They decide to stop the neocolonialism system. Imagine Bu sömürgeciliğe karşı bağımsızlık istediler. Imagine today's the price of the uranium in Niger is 200 times more cheap in Niger than in the market. This thing Nuclear. is, They use for nuclear. Yeah, it's a French Weapons, company, use centrals. it, yeah. It's not Etc. normal. We have to stop it. That's not business. Yeah. And 200 times? less than the price in the market. Oh. So %200 daha ucuz uranyum var Nijer'de diyor. Bu da çok büyük problemler yaratıyor. Ben Tabii, çünkü pasta. şeyi söyledim. Aynı yani, Burkina Faso'da da öyle Evet, zaten. yani- Mali'de de öyle. Yani uranyum çünkü biliyorsunuz Elektrik, nükleer santral ve santral. nükleer silah da olabiliyor Tabii, o kullanımında. Peki şimdi Mali'nin güvenlik sıkıntısı oluştu. For Mali, security problem. There is a security problem. Mesela Mali Cumhuriyet Başkanı bizi davet etti. Fakat biz gidemiyoruz. Güvenlik zafiyeti görüyoruz şu anda. Söyler The misin? president of Mali invited her, but because of the security problem, she couldn't go there. why? There's no. I was there. There's no security problem Çünkü in Bamako. İslami Bir sorun yok diyor. Ben Mali'den gidiyorum hep diyor. Oradan geldim. Diyor. İslami olarak Fransız televizyonlarında İslami IŞİD'in oraya yerleştiğiyle ilgili haber yapıyorlar. Söyler They misin? say in French TVs, they broadcast that ISID, the terror, It's propaganda. Only propaganda. Propaganda. Bravo. Yeah. Sadece Bravo, propaganda, doğru bravo. değil diyor. İşte ben Sayın Bakan'a bunu söylemek istedim biraz önceki ön sohbette. Söyler misiniz? Before the program, he tried to explain you during your conversation. Yeah. It's only propaganda. I It's think. propaganda. I was there. There is Şimdi- 10 days ago. Oh, Yeah. 10 gün önce gittim diyor. Afrika'nın neye eksik biliyor musunuz Sayın Bakan? Söyler misiniz? Do you know what the Africa need? Bunu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri şöyle başardı. Qatar Kendi- and United Arab kendi- Emirates succeeded in this way. Bunları kendi televizyonlarıyla başardı. They broadcasted in their own TVs. Yes. Afrika'nın ciddi bir haber, büyük bir haber kanalı.
in Africa, she thinks that there is no any news international channel. Yeah. Çünkü bizde Türkiye ve atıyorum Avrupa'daki kişiler, gazeteciler Fransa'nın yapmış olduğu haber kaynaklarına Afa Press'le biz bu bilgileri alıyoruz. We only can learn the broadcast of French TVs, press agents, Yani- etc., news agents, Yani- agencies. Lider olacak bir Afrika ülkesinin iyi bir televizyona, iyi bir iletişime ihtiyacı var. The country which will become the leader of the Africa needs international TV channel and news agency and news TV channels. Exactly. Yani ben burada Nijerya'yı da, Kongo'yu da, tüm Afrika ülkelerini, Burkina Faso'yu da, Gine'yi de hepsini kapsayan bir şeyden bahsediyorum. She's talking Yani about the channel which consists all the African countries. We need to learn the right news from these news agencies and TV channels. Exactly. bunu eğer Afrika liderleri kendi aralarında başarırsa, If the African leaders can succeed among them together to create this TV channel, yanlış enformasyon da verilmez dünyaya. and they cannot broadcast the wrong informations, wrong news. Yeah. Exactly. Ayrıca ben Orta Afrika'nın Fransa'dan daha güvenli olduğunu düşünenlerden. She thinks that Central Africa is more secure than France. Yes. Today they used to kill more people in Paris than in Bangui. So that means Bangui, there's more crime in Paris, New York, even London than in Bangui. So it's propaganda. So why? So we have to ask us a question. Okay, even if it was not safe, why is the French company used to stay there? Why they continue to do business over there if it was not safe? Eğer Yeah. güvenli değilse Fransa niye hep bugüne kadar orada yatırım yaptı ve onun bütün Fransız firmaları orada? Sayın Bakan, çünkü onlar kendilerini ortak istemiyorlar. Because France doesn't want a partner. Exactly. Ama Exactly. inşallah Erdoğan ortak olarak değil de büyük, yani Türkiye'deki ve Türkiye Cumhuriyetlerinde, Orta Doğu'da lideri olarak iş adamlarını Afrika'ya yatırım yaptıracak. She thinks that our President Erdogan will send the investors to Africa, not in Turkey, in Turkic republics and in Middle East. Businessmen will come to your country and to invest there. Okay. I think people are, your TV can help us a lot to communicate and to say the truth to the people and to the business people. To say the truth, so you have to come here first to see and now to appreciate the opportunity, to communicate about the opportunity. Mali, Burkina Faso, Niger, all these countries are very rich. There's many opportunities over there. I was there a few days ago, a few weeks ago. Very nice people, very rich country. Same in Central African Republic. Very nice people, very rich country, and we use this in this country. All the population used to appreciate the President Erdogan a lot. You cannot imagine. So he's a great leader that people used to appreciate it, and also they used to appreciate people from Turkey. So, and with this nice channel and popular channel, please, and used to do a very serious work. So please come in Central African Republic. Come in Mali, Burkina, and Niger now to show the opportunities to business people here in Turkey. And for us now to develop business, to make deals. Sayın Bakanım, bu güzel sözlerini tercüme eder misiniz izleyicimize? Tabii. Sizin kanalınızla bu doğru haberleri
insanlara iletmek konusunda çok önemli bir aracılık görevi üstlendi. Çünkü bizim ülkemiz güvenli bir ülke, yatırımcıları kendisine çeken bir ülke ve Başkan Erdoğan da bizim ülkemizde ve kıtamızda çok sevilen bir lider. O yüzden sizin kanalınıza ve size çok teşekkür ediyoruz. Bize aracılık ettiğiniz için ve bu doğru haberleri iletmemize yardımcı Çok olduğunuz için. teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Şunu bana söyler misiniz? Erdoğan'a ve Türkiye'ye bakış açısı tüm Afrika liderlerini kastederek söylüyorum bu soruyu. Yalnızca Sayın Bakan'a ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni temsilen değil. Tüm Afrika ülkeleri Türkiye'nin son 20 yılda yapmış olduğu reformlara, Afrika'ya bakış açısına ve Erdoğan'a nasıl bakıyor? Onu çok takdir ettiğini söylemişti. Tekrar sorayım. Yani bakış açısı. Yani örnekleme olarak alınacak neleri var? Neler yaptı? She asked your point of view for Erdoğan, the president. Yeah. What do you think? Which features are very important and which creates a difference from other leaders? What do you think about it? There's so many things to say on Erdogan. Söyleyecek çok şey var diyor Erdoğan'a. A very courageous man. Cesur. Yeah. A man who is used to defend many good values for humanity. İnsanlık için büyük değerleri var. And he used to fight for freedom of his people and freedom of people all over the world. And for the freedom of humanity. için de çok savaştı kendisi. A visionary and a hard worker, a very hard worker, and someone who used to love people, and that's important. To love people, he loved people and the humanity. İnsanları seviyor, sevgiyle yaklaşıyor. And he used to sacrifice himself for the happiness of people. İnsanların mutluluğu için kendisini feda etti, buna adadı kendisini. And he doesn't appreciate people who are suffering. And it's for that he used to do his best now to help African population, African leaders. And he's a very generous leader. Çok cömert ve Afrika toplumuna büyük destekleri oldu. Onların sevgisini kazandı. And I think in our true culture, the culture of Turkey and the culture of Africa, the generosity is a key value. Cömertlik anahtar özelliği hem Afrika hem Türkiye için. So that's for me one of the I can say that's the ways that I can describe the President Erdogan, a great leader. Yeah. Affedersiniz, daha önce geldiniz mi Sayın Bakan? Türkiye'ye Did you come geldiniz mi? to Turkey or is it your first visit No, to no, Turkey? I was there many times. Many Çok times. It was at Istanbul, other cities? Istanbul, Ankara. So I saw how the President Erdogan transformed this country, how Büyük bir dönüşüm yarattı Erdoğan bu ülkede. this economical revolution. When did you come? I was there 6 years ago. 6 years ago. So in 6 years, things changed. A lot of And things changed. changed. Before I used to follow the situation on TV and on internet, but when I arrive here, wow, I say, okay, that's a model. Even the President Touadéra just used, because I was saying that he knew the President Erdogan when they were prime ministers, they met in different meetings. So he saw himself how President Erdogan transformed and initiated this economic miracle in Bu Turkey. ekonomik mucizeyi başlattı ve gerçekleştirdi. Bütün projelerini hayata geçirdi. Yeah. Even in the world, you know the position of the President Erdogan. He used to defend his ID. He used to defend his principle. He used to defend his value. So he's not influenced The other by cultures, Western countries, exactly. etc. So he used to Kendi kültürünü yarattı. Yani batıdan etkilenerek değil de kendisi yarattı bu. Yani şunu da söyleyebilir miyiz? Yani o aynı ekonomik reformları Sayın Erdoğan yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet ederken
10 yıl vergi almadı, destek oldu, güvenlik sağladı. Devlet olarak da hep yanında olduğu yabancı iş adamlarının bu tür çalışmalar içerisinde olacaklar. Bu radikal kararları almaya hazırlar mı onlar da yatırımcılar için? Are you ready to take Erdoğan'ın some can you do like Erdogan, normally you said it, but will you support the foreign investors in your country? You said as well, but she asked again, and because Erdogan did not take any tax from the foreign businessmen, investors, and they helped. They presented many advantages, and are you ready to do it for the foreign investors and businessmen in your country? Yes, it's for that I'm here. Yeah. We're here to, and thank you very much for you to give us this opportunity to explain all these opportunities that we are ready to offer to business people from Turkey. And why? Because we want to attract business people from Turkey because they are dynamic, they are serious, and they've got good experience, and they've got some good values. So we need this type of partner also in the country, and for that we are ready to give them many advantages for them to come and to share their knowledge, their know-how, experience, know-how also, and now to make money also here over there with us. So it's a question of business and to make good deal. So yes, that's the place to make good deal, and we want also to this relationship to be an example, to show to the world that if you are coming to Central African Republic, that's a place to be to make good deal and to win a lot of money, and also with Central African business people and for the development of the country. Yeah. Türk iş insanları da çok girişimci, cesur, değerlere önem veriyorlar. O yüzden biz onları kendi ülkemize çekmek istiyoruz. Çok büyük avantajlar sunacağız. Bunu yapmaya hazırız. Sizin yine kanalınız vasıtasıyla bunu bir kez daha söylüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Aynı avantajları sunmak için biz hazırız dedi. I would like to talk also. You were asking me a question, an important question about the reform that we want to initiate. I was talking to you about women and young people. These women who used to control a big part of the economies, they've done it without support. And now, in which sectors they are very active? All the sector, even in mining. Women. Yeah, women. Yeah. So Madencilikte bile kadınlar çok aktifler. Yeah, agriculture, mining, construction, and services. So they are everywhere. So now, the problem, they don't have the support of the banking system, but the bank is the heart of the economy. So one of the reforms I want to initiate is a priority for us to create. They did not have any bank support advantages. No. They did not have. And you know, sometimes when they want to ask for a loan or the support of banks, in general, they used to ask the woman to give something. Not credit or if she support. go to the bank to ask for a credit or a loan, sometimes the banker used to ask something else to the woman. So you imagine. So it's for that the president say he want to implement that a key reform, a bank for women, a bank for young people. That's one of our priority. We're going to do the same. Bankalar kadınlara ve gençlere çok destek olamıyorlardı. Yani kredi istediği zaman, borç istediği zaman destek olmuyorlardı. Ama kadınlar ve gençler çok aktifler. Yani birçok sektörde çok aktifler. Fakat bir banka desteği alamıyorlardı. Yeah, and also a bank for young people now to give support to the key people who used to play a key role in the development of the economy. The state, the government Kadın support. özgürlüğüne Sayın Bakan nasıl bakıyor? Bir Afrikalı bakan olarak nasıl bakıyor kadınlarla ilgili? She asked, did you finish? Yeah. Finish? Okay. She asked, what do you think about the freedom of women? Yeah, for us, you know, the president changed the constitution. There is 1 month ago.
just to Bir ay give, önce anayasada bir değişiklik yapıldı. yeah, just to give the same right to men and women. Eşitlik. Yeah. Kadınlara, erkeklere aynı haklar verilmesi üzerine. Bravo. Why? Because the woman used to play a key role in the economy, in the society. Anahtar kilit rolündeydi hem toplumda hem de ekonomide. Yeah. Kadınlar. Women who used to manage the family in general in our country. So, and as women used to give us life and many things. At home. Yani cinsiyet. Traditional It's a traditional. ideas. Yeah. They should cook. They should But even in our tradition, Breed. the woman used to children. work very hard to do agriculture, to feed the family, and also to sell the goods now to bring money in the house. So A lot of responsibilities. a lot of responsibilities, and the key responsibility for education. Geç kalınmış bir karar vermişler. Tebrik ederim yine de. Kararın neresi geç olursa olsun doğru karar için tebrik ediyoruz. Todera. She said, congratulations to Todera, the president. It's a little bit late, but it's good. Yeah, it's good. It was not easy because Söylediğimi söylerseniz konuyu bir yere bağlayacağım. Todera'yı tebrik ederim. Geç verilmiş bir kararı kadınların haklarını verdikleri için. Söyler misiniz? Once again, Yeah. she said congratulations to Thank you. Todero because they gave the right to the women. Yeah. It's a little bit late, but it's very good, very Yeah. important. Yeah. She said congratulations to Todero. Bizim cumhuriyetimizi kuran yani bizim Mandela'mız da Atatürk'te 1920 yıllarında İsviçre'den önce verdi bu kararı. Atatürk, our leader, Yeah. the founder of the country, Yeah. Our great leader, Yeah. gave these rights to Turkish women in 1920s before the Switzerland. yeah. Yes. It's very visionary. I learned it at school. I remember. Oh. Yeah. Biz okulda öğrendik bunu diyor Atatürk'e. And also, it was that the president used. This experience in Turkey and this history of Turkey is also a good example for us. So we used to Bu get tarihi çok inspiration. önemli. Biz okulda da okuduk bunları diyor. And also, Good example. For the position of the woman in the society, but also the ambition. Turkish today was the former Ottoman Empire. Yeah. So this country was led by some very ambitious leader. Sultans. Some sultans. They were very ambitious, and they used to control a part of Europe and Asia also. So they are very ambitious, and and also today President Erdogan is a very ambitious also leader. So Hırslı sultanlar tarafından yönetildiniz Osmanlı İmparatorluğu zamanında ama Erdoğan da hırslı bir insan şu an. Yani Osmanlı İmparatorluğu dünyanın birçok yerine hükmediyordu, birçok toprağa sahipti. Çok hırslı yöneticiler, sultanlar vardı. Ama Erdoğan da hırslı bir yönetici. Sayın Bakan'a şunu söyleyin, artık toprağın ne kadar toprağa hakim olduğunuz değil, ne kadar güce ve ekonomiye sahip olmak. Dünya değişti. The Değişim world orada. changed and the land not very important. It's important the power, to have the power and the power in economical side. Exactly. Çünkü 5 milyonluk bir Orta Doğu'nun Dubai'si olacak aday olan bir Afrika ülkesine Your country is the candidate, being like a Dubai in the future. Yes. bir bakarsınız ki koca Afrika'ya örnek olmuş. And you will be the example of all the Africa Yeah. countries. En değerli şey artık zeka The most valuable thing is the ve intelligence. yönettiğiniz topraklardaki değerleri doğru kullanabilmek. To evaluate some valuable things in your country.
it's very important. Yeah. Sayın Bakan'a değerli vaktinden, katılımından dolayı çok teşekkür ederiz. Lütfen Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu yatırımcıları için ne söylemek ister, siz de tercüme ederseniz Sayın Bakan'a da Son olarak değil mi? Lütfen. Finally, we are grateful to you participating our program and sharing your valuable ideas. And finally, can you say something to investors, to the camera, if you wish? Yes. So I just want to, I came from the private sector. Özel sektörden geliyorum. Yeah, and I was in my country before to become minister, agro-industrial. So I've got my own factory to transform crude oil in cooking oil and soap against mosquito. So I came from the private sector. I know about business. So trust me. Can I translate? Yeah. And kendisi zaten bir özel teşebbüse sahipti. Bu sineklere karşı tarımsal bazı şeyler geliştiren bir fabrikası vardı ve bir girişimciydi kendisi. Yeah. Sayın Bakanım. Yeah. Evet. And now it's not a minister who's going to talk to you, he's a businessman. And the businessman trusts me. Normally, because I'm a businessman, it's an opportunity. I was not supposed to share it. Yeah. Not only diplomat, but businessman. Businessman. And normally, this type of opportunity, you cannot share it with some other business people. But now, yani Sayın Bakan trust şu anda me, I size encourage you. bir bakan olarak değil, bir iş adamı, bir yatırımcı olarak size sesleniyorum demek istiyor. Yeah. And now, for business, today, that's the place to be. Today, if you are coming from Turkey, that's the place to be in Central African Republic because of all this advantage that we are ready to give to you, and because of all these opportunities that this country can offer to you in agriculture, mining sector, services. And the big advantage that we can offer to you is the leadership. The leadership today is you've got a professor of mathematics, a very good guy, simple guy, like the President Erdogan, a very ambitious guy, guys with many good principle and good value. We just want people to be happy, to make money, and to also pay tax, but also to do good business, and someone who just wants people to come in Central African Republic, contribute to the development, and also enjoy their business. That's the place to be today. And now, please come. We are here for you. We are here for you to make good business, to enjoy your business, and now to contribute to the development of the economy of the humanity. So thank you for that. Bu arada bir mesaj geldi. Yeah. Şu anda Message now. sizin burada olduğunuzu söyledim. She said that you are here. Ve şu anda Birleşmiş Milletler United Nations, Afrika'dan sorumlu olan the responsible of Africa, Diplomatlar Birliği'ne alakalı the Association of Diplomats, Yeah. başkanı the president of this association. bir Türk He's a Turkish man. Yeah. ve ülkemize şeref verdiler diyor. He's very happy. He say you welcome. And he's Birleşmiş very happy. Milletler'in Afrika'dan sorumlu olan kişisi şu anda. He's responsible for the United Nations, who is responsible for Africa. Oh, great. Ve o da yemeğe davet ediyor bizi. And he invited to dinner you. Okay. Diyor Okay. ki Orta Afrika çok önemli değerdir diyor. Central Africa is very important and very valuable. Yes. O da kendisi de Todera'da çok önemli bir yeni Mandela'dır diyor. So there is a new mandate. Burada diyor, for the bakın. world. Yeah. He showed Wow. the message. Yani belki Türkiye'de Cumhurbaşkanınızı tanımıyorlar ama söyleyin lütfen.
In Turkey, they don't know your president, maybe. Yeah. Uluslararası karşılığı olan bir beyefendiymiş. Buradan da onayı geldi. But he's very important in the world. Yeah. So the president of the Tebrik ederim. responsible Yeah. Of United Karşılığı Nations. varmış yani. Uluslararası karşılığı varmış Sayın Cumhurbaşkanımızın. She saw again now. Exactly. She believed that very important Exactly. president is Exactly. your president. Just to give you conclude the phrase, just to give you an idea, there is a video where you can see something amazing. So President Touadéra used to continue to teach every Saturday at university. Every Saturday there is a video about it, just to give you an idea about this new type of leadership in Central African Republic. Her cumartesi günü bir video yayınlıyormuş, üniversitelerde yayınlanıyormuş başkanları. Sayın Bakan Bey gitmeden biz bunun tercümelerini yaptırarak yapay zeka ile hem Fransızca hem İngilizce hem Türkçe olarak bunu hemen hızlı bir şekilde montajlatıp ülkesine gittiğinde de ülkesindeki herkese, tüm medya mensuplarına, basındaki arkadaşlara, bakanlık çalışanlarına, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Touadéra'nın ekibine kocaman bir kere sevgiyle selam yolluyoruz. Ve bunu kendi televizyonlarında da bu bantı gösterirlerse Touadéra'nın ne kadar önemli bir adam olduğunu gelen mesaj bize göstermiştir. Ve tebrik ederim. Doğru bir başkan tarafından yönetiliyorsunuz. Sizi tebrik ederim. She congratulates you, and she said you have a right leader, and she understood that with the message that she received now, and we will broadcast it both in English and French by artificial intelligence, Yani, and you can broadcast in your country as well. Yani koca Birleşmiş Milletler'in Afrika'dan sorumlu olan kişisi dahi Cumhurbaşkanınızla ilgili muhteşemdir diye mesaj atıyor. The message that the president... Söyleyin ama Birleşmiş Milletler'in Afrika'dan sorumlu olan kişisinin bunu yollaması çok önemli bir şey. Yeah, the president who is responsible for Africa in United Nations sent this message, and he said that your president is a wonderful leader, and she said it's very important. Çok Thank önemli. you very Tebrik much. ederim. Thank you very much. Sayın Bakan thank you. şeref verdiniz. Thank you very much. Thank We you are very much. happy. Very We are honored. Ekselanslarına lütfen ve halkınıza buradan selamlar olsun. Greetings to your people. Umarım you. sizi ziyaret ettiğimizde When we hope that when we visit you in your country, ön görüşme yapmış olduğumuz gibi regarding to our conversation here, ülkeniz your ve country, Sayın Touadéra için and Mr. President Touadéra, en önemlisi Afrika Cumhuriyeti için and the most important thing is for all the hizmet African, vermek, for giving a service, sizleri kalkındırmak, for develop the country, yerinizde gelip ziyaret etmek, to visit you in your country, bu dev projenizde your giant project. biz de hammal deyin lütfen, hammal olarak In Turkish we say hammal, who carry görev almaktan onur as a duyarız. labor. As a labor, exactly. We would like to take a role in your thank project, you. your giant project. Thank you very Sayın much. Cumhurbaşkanınızın Your Touadéra'nın President Touadéra, mutabakat sağlarsak if he accepts as well, onun diplomatlarından biri olmak, like being a diplomat for him, danışmanlarından biri olmak, like counselor, sizin gibi deneyimli, zeki bir adamla çalışmak, working with men very intelligent like you. müthiş olacaktır. It will be great for us. Hem ben Orta Afrika Cumhuriyeti'ne katkı sağlayacağımıza inanıyorum grup olarak. We will contribute something to the Central Africa. Onlar da bu yaşadığımız hayatın içerisinde
hayallerimizi el ele tutuşmuş olacağız. And we will be together, hand to hand, and we will realize our ambitions, our dreams. Yeah. Çünkü Afrika'da benim doğuramadığım çocuklarım var. She said, in Africa I have Benim children doğuramadım. that I could not born. Yeah, oh, thank you. I'm very touched by this message, and God bless her, and we need your support. We need absolutely now. We need it. The president need it. It was that he sent me here, and really God bless you. We're waiting for you. We need the support now, and we have to move fast on it. And now, please come as soon as possible to Bangui. Thank you. Çok En kısa teşekkür ederim. zamanda gelin. Başkan zaten beni o yüzden gönderdi. Sizin yardımınıza, desteğinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Thank you so much. Thank you very much. Sayın Tadera'ya ve halkınıza sevgilerimle şeref verdiniz. Greetings, and we are honored to welcome you. Thank you very much again. you very much. Sharing your ideas. Kapamayı with us. isterseniz siz yapın Thank Nesrin you. Hanım. You're welcome. Dear audience, our program ended. Thank you very much Bir de for Türkçe watching rica us. edeyim. And hope to see you again. Have a good day. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir nous suivre. Au revoir. Notre émission terminée. J'étais très heureuse d'être avec le ministre de Central d'Afrique. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Orta Afrika Cumhuriyeti stratejilerden sorumlu devlet bakanıyla röportaj yaptığımız için çok mutluyuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.